Hong Kong dünyanın en parlak vitrinlerinden biri. Gökyüzüne uzanan dev kuleler, lüks arabalar, pahalı restoranlar, üst sınıf bir yaşam ve ışıl ışıl bir dünya. Ama unutmayın, ışık ne kadar parlaksa gölgesi de o kadar derin olur. Bu gölgelerin içinde binlerce insanın tek bir apartmana sıkıştığı dev yapılar, tabut evlerde hayat mücadelesi veren insanlar ve arka mahallelerde kimsenin görmek istemediği illegal hayatlar var. No filming, okey, bro girme diyor çocuğa. Bakın burada polisler var ama her şeyden habersizler. Vantilatör. Sokağın yanında böyle kuaför yapmışlar. Handsome? Oh, thank you. Çocuklarıyla oturup gülümseyip fotoğraf çekiliyorlar. İşte kapitalizm tam olarak bu. Bugün sizlerle birlikte Hong Kong'un görünmeyen yüzünü görmeye gidiyoruz. Daha çok yoksul ve fakir diyebileceğimiz insanların mahallelerine gideceğiz. Onların yaşadıkları binalara gitmeye çalışacağım. Bu bölümdeki ilk rotamız Canavar Building olarak geçiyor. Yani canavar bina. Zaten Hong Kong'un en meşhur binalarından biri. Oraya gideceğiz ve oradaki o binaların kaosunu göreceğiz. Açıkçası ülkede normal bir bina bulmak çok zor. Yani normal diyebileceğimiz bir bina 10-15 kattan oluşuyor. Bunun da sebebi şu anki Hong Kong'un oluşumuyla alakalı. 19. yüzyılda İngiliz sömürgesi olarak kurulan Hong Kong, liman ticareti ve yoğun göçlerle kısa sürede büyüdü. Çin anakarasından gelen göçmenler hem iş gücünü hem de kültürel çeşitliliği arttırdı. 20. yüzyılla birlikte finans, emlak ve hizmet sektörü şehrin ekonomisini şekillendirdi. Ancak bu hızlı yükseliş zenginliği olduğu kadar fakirliği de beraberinde getirdi. Bazı insanlar servet içinde yaşarken diğerleri dar ve sıkışık alanlarda hayat mücadelesi vermeye devam etti. Bugün Hong Kong'daki sınıf farkı çok büyük. Ortalama 12.000 ila 16.000 Hong Kong doları kazanan askeri ücretli bir insan şehirdeki kira fiyatlarıyla baş etmekte zorlanıyor. Yaşanabilir ve uygun bir semt olarak sayılan Sheng Shewan'da 2 odalı bir dairenin kira bedeli 20.000 ila 30.000 Hong Kong doları arasında. Buna karşılık en prestijli bölgelerden biri olan The Peak'te 3-4 odalı evlerin kiraları 70.000'den 100.000 Hong Kong dolarına kadar çıkıyor. Bazı insanlar içinse durum çok daha ağır. Birkaç metrekareden oluşan ve tabut evler olarak bilinen bölmelerde yaşayanlar var. Bu küçücük alanların kira bedeli 1800 ila 2900 Hong Kong dolar arasında. Bundan daha küçük olan tel kafeslerle ayrılmış kafes evlerde ise 1,4 metrekarelik bir alan için metrekare başına yaklaşık 100 Hong Kong doları ödeniyor. Arka mahallelerdeki illegal hayat ise bu ekonomik baskının bir sonucu. Yüksek kiralar ve düşük ücretler insanları kayıt dışı işlere yöneltiyor. Küçük ölçekli satıcıları, bölgesel dağıtım ağları, ruhsatsız atölyeler, kaçak ticaret, korsan ürünler ve bazı bölgelerde gizli kumarhaneler. Tüm bunlar güvenliği, sağlığı ve yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Taciz, hırsızlık ve çocukların risk altında olması gibi sorunlar bu bölgede daha sık yaşanıyor. Ve bu gerçeklik gökdelenlerin gölgesinde yaşamaya devam ediyor. Admiralty durağındayım. Tai Kau durağına gideceğim. Ve 7 durak var. Burada iniyoruz. Şu binaların oluşumuna bakar mısınız ya? Burası da büyük ihtimalle emlakçı. Canavar binanın dışarıya bakan kısmı.
Bakalım. Evet. Giriş kısmı bura. Bu nasıl bir şeydir ya? Hocam bu beton yığını 1960'ların sonunda yapılmaya başlanıyor ve 1970'lerin başına geldiğimizde 5 blok olarak tasarlanıp insanlara sunuluyor. Bir blokta toplamda 17 kat bulunuyor ve 5 bloğun toplamında 2742 tane daire var. Bu da demek oluyor ki ortalama her dairede 4 insan yaşarsa 10.000 insan şu anda burada yaşıyor. Burada fotoğraf çeken turistler de var. Ama asıl mesele bu iğrenç evlerde yaşayan insanların. Büyük ihtimalle o dışarıda gördüğümüz emlakçılar da buradaki daireleri pazarlıyor. Şuna bakınsana. İnsanların ağlaması gereken yerde çocuklarıyla oturup gülümseyip fotoğraf çekiliyorlar. İşte kapitalizm tam olarak bu. Tam şu turistik noktanın aşağısına doğru gidiyorum. Bakalım aşağıda neler varmış. Pek de bir şey yok. Burası da çamaşırhane. Burası kuaför. Burası da nalbur. Restoran. Tayland yemekleri yapılıyormuş. Güzellik merkezi. Burada güzellik merkezinin işi ne olan? Yine bir çamaşırhane var burada. Hocam şimdi buradan ayrılıyorum ve Şamşipo bölgesine gidiyorum. Şamşipo bölgesi genelde yoksul mahallelerin bulunduğu bir yer. Zaten gidince anlayacaksınız. Orada pazarları, sokakları gezelim. Eğer bir imkan yakalayabilirsem de o binalardaki tabut evlerde yaşayan, kafes evlerde yaşayan insanlarla hem röportaj yapıp hem de oraları size göstermeye çalışacağım. Bu semtte gideceğimiz nokta bir konum yok. Özellikle yerel insanların ve kafes evlerde, tabut evlerde yaşayan insanların yaşadığı yeri bulmaya çalışacağım. Evet. Böyle bir pazar var. Evler yine darma duman. Buradan bir devam ediyorum. Dediğim gibi nereye gittiğimi tam bilmiyorum.
Şu an bir araştırma üzerindeyiz yani. Burası neymiş ya? Buradan bir devam edelim. Etrafı görüyorsunuz zaten. Hiç böyle güzel bir yere benzemiyor. Sokağın yanında böyle kuaför yapmışlar. İnsanlar tıraş oluyor burada. Binaya girelim mi? Bilmiyorum bura nasıl bir yer ama merak etmedim değil. Haydi bakalım. Bura 5. katmış. Daireler bu şekilde. Gördünüz ama değil mi dairelerin sıralanışını? Kapıyı açıyorsun, bir koridor çıkıyor. Asıl daireler o kapıyı açtıktan sonra koridordaki sağlı sollu duranlar. Meyve sebze satılan yerler. Herhangi bir iznim olmadığı için binalara girerken tedirgin oluyorum. Yani yaptığımız sonuç olarak yasal bir şey olmuyor. Ki her katta kamera bulunuyor. Genelde devlet kameraları bunlar, bir de CCTV olarak geçiyor. Bu pazarda yine ikinci el eşyalar satan bir yer var. Vantilatör ve ocak satılıyor. Hi sir. Vantilatör. Geçen bölümde yol üzerindeki mağazalarda kıyafet fiyatlarını göstermiştim. 100 Hong Kong doları falandı genelde tişörtler. Burada 20-30 Hong Kong dolarına satılıyor. Büyük ihtimalle domuz eti. 20 Hong Kong doları yazmışlar ama böyle bir tanesine mi yoksa kilogram olarak mı bilmiyorum. Yani bizim gördüğümüz Hong Kong, Hong Kong değil hocam. Hong Kong, Hong Kong. Hong Kong ileride elinde satırla sokağın yanında hiç hijyenik olmayan bir koşulda et kesen adam Hong Kong. Sorry. Kurutulmuş ahtapot. 20 Hong Kong doları. Burası neymiş? Please go. Ah no. Don't go in. No filming. Okay. 35. 30. अरे वीडियो को कर रहे हैं कोई लो थोड़ी देर No problem. No problem. Okay. Bu tipleri Tokyo'dan tanıdığım için nasıl davranılacağını biliyorum. Sokaklarda dönüyor hocam. Bu mevzuyu biliyorum çünkü aynı benim o hostelde kaldığım yerde de dönüyor bunlar. Ve tipler hep aynı. Bro girme, bro girme diyor. Çocuğu. Oo bak. Bunu insanlar yiyecek mi ya? Şu sokağa gireyim mi? Hadi gireyim ben, ne olacak?
arkamda gördüğünüz bu kırmızılı falan filan tipler belli yani. Bunlar bu işi yapıyor. Anlayabiliyorsunuz bunu. Bakın burada polisler var ya da şehir güvenliğini sağlayan ekipler. Ama her şeyden habersizler. İki arka sokağa gitseler ne bok döndüğünü bilecekler. Ya da bilerek gitmiyorlar. Şuradan bir kahve, su falan alalım hocam ya. Dilim damağım kurudu. 18 Hong Kong doları. Bak burada dayılar lokal yapmış buraya. Ha bak burada da yine sokağın kenarına kurulmuş bir kuaför var. Hi sir. Handsome. Handsome? Oh, thank you. This camera. Have a nice day. Çok kaotik bir yer ya. Şuradan metroya binip Mong Kong bölgesine gideceğim. İnebilirsem şimdi. Evet. Yani biraz daha turistik yerler. Đi chơi sâu về mà. Yani turistler için yapılmış bir yer gibi. Ủa xe xe hả? Sorry. Ở kia ngay dập lại ở đâu phải phải tặng ở tỉnh Örnek veriyorum. Şu binaya girip oradaki evleri size göstermek isterdim. Ya da şuradaki evleri. Çünkü buradaki birçok bölgede bu kafes ev dediğimiz sistem var. Ya da tabut ev. Biraz planlı olsaydım belki bir dernek aracılığıyla yapabilirdim ama anlık gelişti. Klasik kapanışa geçiyorum. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.